1960 yılında İtalyan televizyonunda oldukça tuhaf bir program yayınlanmaya başlıyor. Ekranda takım elbiseli bir adam var. Alberto Manzi. Tahtaya birkaç harf yazıyor, basit şekiller çiziyor ve kameraya dönüp bunları tane tane anlatıyor. Programın adı hiçbir zaman çok geç değildir. Gerçekten de biraz geç kalmış bir kitleye sesleniyor. Çünkü Manzini'nin öğrencileri çocuklar değil. 40'ında 50'sinde hayatı boyunca okul yüzü görmemiş yetişkinler. Aslında televizyondan eğitim verilmesinde tek başına garip bir şey yok. Asıl tuhaflık bunun İtalya'da yaşanıyor olması. Çünkü Alberto Manzi o tahtanın karşısına geçtiğinde İtalya devleti kurulalı henüz 99 yıl olmuştu. 99 yıl İtalya ismiyle yan yana geldiğinde kulağa inanılmaz derecede kısa geliyor. Çünkü Roma, Kolezyum neredeyse 2000 yıldır ayakta. Fransa, Venedik burada. Dante, Michelangelo, Leonardo da Vinci. İnsan bütün bu mirasa bakınca İtalya'yı dünyanın en eski ülkelerinden biri sanıyor. Ama bugün haritada gördüğümüz Birleşik İtalyan Devleti 1861'de kuruluyor. Yani sadece 165 yaşında gencecik bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu genç ülke 100. yaşına girerken devlet televizyonunda kendi halkına alfabe öğretmek zorunda kalıyor. Fakat hikayenin asıl çarpıcı kısmı alfabe dersleriyle de sınırlı değil. Çünkü birkaç yıl içinde televizyon okuma yazma öğretmekten çok daha derin bir toplumsal dönüşümün merkezine oturuyor. Öyle ki bugün geriye dönüp baktığımızda ilk duyulduğunda garip gelen şu cümleyi kurabiliyoruz. İtalya'yı aslında televizyon birleştirdi. Tabi tarih kitaplarına bakarsanız hikaye böyle anlatılmaz. Onlara göre İtalya'yı televizyon değil 100 yıl önceki savaşlar ve Garibaldi gibi figürler birleştirdi. Peki öyleyse televizyona bir ülkeyi birleştirecek ne kalmış olabilir? Bunu anlamak için şimdilik televizyonu kapatmamız ve bugünkü İtalya'yı haritadan tamamen silmemiz gerekiyor. 1815 yılına gidelim. Akdeniz'in ortasında bugün çok iyi bildiğimiz çizme haritada duruyor. Roma, Venedik, Napoli orada. Sicilya yerli yerinde. Ama haritaya bakıp burası İtalya diyemiyordunuz. Yani yarımada paramparçaydı. Bir yanda küçük krallıklar ve düklükler, diğer yanda doğrudan Papa'nın yönettiği topraklar uzanıyordu. Kültürel anlamda da bir İtalya fikri elbette vardı. Dante'nin Toskana İtalyancası asırlardır büyük bir prestije sahipti. Fakat bu edebi miras Sicilya'daki bir köylüyle, kuzeydeki bir Piemontili'ye aynı millet yapmaya yetmiyordu. Derken 19. yüzyılın ortasında bütün taşlar yerinden oynadı. 1859'da kuzeyde savaş patlak vermişti. Hemen ardından Garibaldi 1000 kişilik gönüllü birliğiyle Sicilya'ya ayak bastı ve güneydeki koca krallık birkaç ay içinde fethedilmiş oldu. 17 Mart 1861'de İtalya Krallığı resmen ilan edildi. Yeni bir kral, yeni bir meclis, yepyeni bir bayrak. Peşinden Veneto kurulacaktı. 1870'te ise Roma içeri alınacaktı. Asırlardır bölünmüş duran koca yarımada 10 yıl gibi kısa bir sürede tek bir renge bürünmüştü. Bugün geriye dönüp bakınca her şey kusursuz bir plan gibi görünüyordu. Sanki İtalya zaten hep oradaydı da biri çıkıp sadece sınırları çizivermiş gibiydi. Oysa o tek renkli haritanın arkasında bambaşka bir gerçek yatıyordu. Sicilya'daki bir çiftçi, Napoli'deki bir işçi, Piemonte'deki bir aile. Bu insanlar kağıt üzerinde artık aynı kralın vatandaşı olmuştu. Fakat ertesi sabah uyandıklarında hayatlarında değişen hiçbir şey yoktu. Aynı dili konuşmuyorlar, aynı dertleri paylaşmıyorlardı ve aralarında tek bir bağ bile kurulmamıştı. Hatta yeni devletin ilk kralı 2. Vittorio Emanuele bile sarayında çoğu zaman Piemontece'yi konuşuyordu. Sokağın durumu ise çok daha vahimdi. Ortak İtalyancayı konuşabilenlerin oranı en iyimser rakamlarla %10'un bile altındaydı. Nüfusun neredeyse 3'ü okuma yazma bilmiyordu. Yani savaşlar kazanılmış, sınırlar çekilmiş ve İtalya haritaya girmişti. Fakat asıl düğüm tam burada başlıyordu. Çünkü sınırları bir gecede değiştirebilir. Binalara yeni bayraklar asıp krala yeni bir ünvan verebilirdiniz. Ama aynı gece milyonlarca insanın zihnindeki dünyayı değiştiremezdiniz. İtalya haritada kurulmuştu. Şimdi sıra o devleti insanların hayatına sokabilmekte ve bu topraklardan gerçekten bir millet çıkarabilmekteydi. Devletin elindeki ilk ve en bariz araç elbette okuldu. Yeni İtalya ortak bir eğitim sistemi kurup standart İtalyancayı yaymaya çalışıyordu. Çocuklar okullarda okuma yazma öğreniyor. Aynı dili tanımaya başlıyordu. Fakat okulun aşamadığı çok temel bir duvar vardı. Köyde tarlasını süren 40 yaşındaki babasına ulaşamıyordu. Üstelik yoksulluk, çocuk işçiliği ve kronik öğretmen açığı yüzünden bu eğitim ülkenin her köşesine aynı hızda gitmiyordu. Devlet haritada büyüyordu ama insanların ortak bir hayatta buluşması çok daha yavaş ilerliyordu. Bunun üzerine devreye başka mekanizmalar girdi. En başta da zorunlu askerlik. Hayatı boyunca kendi kasabasından dışarı adım atmamış genç bir adam, üniformayı giydiği an yüzlerce kilometre ötede hiç bilmediği insanlarla aynı koğuşu paylaşıyordu. Bir Sicilyalı'yla
Orada bir Lombard, bir Napolili ile bir Piemonteli yan yana geliyordu. Birbirlerinin konuştukları lehçeleri anlamakta zorlanıyorlardı belki. Ama aynı komutanın verdiği emri tek bir dilde anlamak zorundaydılar. Birinci Dünya Savaşı bu teması devasa bir ölçüye taşıdı. Ülkenin dört bir yanından milyonlarca insan ilk kez aynı cephede, aynı siperde birbirinin sesini duyuyordu. Ardından bürokrasi genişledi, gazeteler çoğaldı. 1920'lerle birlikte radyo hayatlara girmişti. Ortak bir ses insanları yerinden kıpırdatmadan doğrudan evlerinin içine kadar ulaşıyordu. Fakat bütün bunlara rağmen İtalya'nın büyük bölümü yine de alabildiğine yerel kalmayı sürdürüyordu. Bir insan doğduğu kasabada büyüyor, aynı yerde çalışıyor, kendi çevresinden biriyle evleniyor ve ülkenin öbür ucundaki bir İtalyanla hayatı boyunca tek kelime etmeden ölüp gidiyordu. Haritadaki sınırlar birleşmişti. Devlet insanlara ulaşmaya çalışıyordu. Ama zihinlerdeki ve sokaktaki o mesafe hala çok büyüktü. Derken 1950'lere gelindiğinde İtalya'nın kendisi yerinden oynamaya başlayacaktı. İkinci Dünya Savaşı geride kalmıştı ve İtalya çok kısa bir sürede büyük bir ekonomik dönüşümün içine girmişti. Kuzeydeki bacalar durmaksızın tütüyor. Üretim katlanarak artıyordu. Özellikle Milano ve Torino kabına sığmıyordu artık. Fiat gibi sanayi devleri bantları çevirebilmek için on binlerce yeni işçiye muhtaçtı. Bu devasa talep ülkenin yoksul güneyinde bekleyen yüz binlerce insanı yerinden oynattı. Kalabriya'dan, Sicilya'dan, Pulya'dan kalkan trenler kuzeyin sanayi merkezlerine akın ediyordu. Tarlasını, köyünü geride bırakan aileler bir anda kendilerini koca fabrikaların kapısında buldu. Yüzyıllardır birbirinden tamamen habersiz yaşayan o İtalyalılar tarihte ilk kez aynı sokaklarda, aynı apartman dairelerinde ve aynı fabrika tezgahlarında yan yana gelmişti. İşte o noktada ortak bir İtalyanca konuşabilmek, sınıflarda dayatılan soyut bir vatan ideali olmaktan çıkmış, doğrudan hayatta kalmanın kuralı haline gelmişti. Yani neredeyse bir asırdır kanunlarla kurulmaya çalışılan İtalya, ilk kez sokakta ve fabrikada birbirine kaynıyordu. Ve tam bu büyük hareketliliğin ortasında 3 Ocak 1954'te İtalya'da ilk düzenli televizyon yayınları başlayacaktı. Fakat o televizyonlar bugünkü gibi her evin köşesinde durmuyordu. 1954 yılında ülkede sadece 88 bin civarında televizyon abonesi vardı. Onların da çok büyük bir kısmı kahvelere, mahalle barlarına ve halka açık kulüplere kurulmuştu. Ve bu manzara televizyonun ülkeyi nasıl dönüştüreceğinin ilk büyük işaretini veriyordu. Cihaz henüz evlerin içine bile girmeden insanları aynı ekranın etrafında toplamayı başarmıştı. Bir yıl sonra devlet televizyonu RAI'de yepyeni bir yarışma programı başlayacaktı. Mike Bongiorno'nun sunduğu bu yarışma çok kısa sürede basit bir televizyon programı olmaktan çıkıp koca bir milli meseleye dönüştü. İnsanlar haftalık planlarını Perşembe akşamındaki yayın saatine göre ayarlıyor. Yarışmaların performansı ertesi sabah gazetelerin manşetlerine taşınıyordu. Hatta iş öyle bir noktaya vardı ki seyircisini kaybetmekten korkan sinema salonları seansları iptal edip perdelere televizyon yayını yansıtmaya başladı. İnsanlar bilet alıp sinemaya giriyor. Salonda film yerine bütün ülkeyle aynı anda televizyon yarışması izliyordu. Bu durum birçok ülkede olduğu gibi İtalya için de daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kırılmaydı. Çünkü artık Napoli'de akşam çöktüğünde yalnızca Napoli'nin gündemi konuşulmuyordu. Torino sadece kendi fabrikalarıyla yaşamıyor. Sicilya kendi kabuğuna çekilmiyordu. Belki de televizyonun İtalya'da başardığı asıl büyük devrim tam olarak buydu. Ülkeyi sadece aynı sınırların içine değil, tarihte ilk kez aynı anın içine sokuyordu. Fakat yayınlar başladığında RAI'nin önünde ilk bakışta basit gibi görünen ama çözülmesi hayati bir problem belirdi. Ekrandaki spiker nasıl bir dille konuşacaktı? Sonuçta o sesi Palermo'daki bir balıkçı da dinleyecekti. Torino'daki bir fabrika işçisi de. Bu yüzden ilk dönem İtalyan televizyonunun dili olağanüstü sıkı kurallarla denetleniyordu. Spikerler ağır diksiyon eğitimlerinden geçiriliyor, bölgesel ağızlar ve yerel şiveler ekrandan tamamen siliniyordu. Çünkü devlet için televizyon sadece bir eğlence aracı değildi. Toplumu dönüştürecek devasa bir eğitim ve kamu hizmeti mekanizmasıydı. Ortaya çıkan sonuç ise bambaşka bir tablo yarattı. Gündüz sınıfta standart İtalyancayı duyan bir çocuk, akşam televizyonda aynı dili tekrar işitiyordu. Ama daha önemlisi hayatı boyunca tek bir gün bile okula gitmemiş, yaşlı bir köylü, güneyden kuzeye yeni göçmüş bir işçi ya da dağ kasabasındaki bir aile de her akşam aynı sese maruz kalıyordu. Ülke tarihinde ilk kez ortak bir konuşma biçimi aynı yüzlerle birlikte her gece milyonlarca kez tekrar ediliyordu. Üstelik televizyonun radyoya kıyasla çok daha güçlü bir avantajı vardı. Artık o sesin bir yüzü, bir bedeni ve mimikleri vardı. İnsanlar kelimeyi yalnızca duymakla kalmıyor.
Jestleri görüyor, nesneyi tanıyor ve hikayenin bağlamını doğrudan gözüyle kavruyordu. Bunun için okuma yazma bilmelerine bile gerek yoktu. İşte dil tarihçilerinin ilk dönem İtalyan televizyonunu devasa bir dil okulu olarak adlandırmasının sebebi tam olarak buydu. Ve çok geçmeden bu durum bir benzetme olmaktan da çıkacaktı. Çünkü takvimler 1960'ı gösterdiğinde televizyon kelimenin tam anlamıyla gerçek bir sınıfa dönüşecekti. Şimdi o stüdyoya, Alberto Manzi'nin tahtasının başına geri dönelim. Tahtaya çizilen basit çizgiler, teker teker ayrılan harfler ve heceler. Üstelik Manzi sadece kameraya karşı tek başına ders anlatan bir figür değildi. Bu proje ülkenin dört bir yanındaki yerel eğitim merkezleriyle eş zamanlı yürütülüyordu. İnsanlar akşamları bu salonlara toplanıyor. Ekrandaki dersi takip ettikten sonra sınıflardaki eğitmenlerle pratik yapmaya devam ediyordu. 8 yıl boyunca süren bu yayınlar sayesinde yüz binlerce yetişkin hayatında ilk kez okuma yazma diploması aldı. Alberto Manzi televizyonun İtalya'da başlattığı dönüşümün bir istisnası değildi. Tam aksine bu dönüşümün en açık, en somut haliydi. Yarışmalarda ya da haber bültenlerinde insanlar standart İtalyancayı farkında olmadan dinleyip kapıyordu. Manzi ise doğrudan tahtanın karşısına geçip öğretiyordu. Fakat televizyonun yarattığı etkiyi yalnızca bir dil dersine indirgersek hikayenin çok daha büyük bir kısmını kaçırmış oluruz. Çünkü o ekran insanlara sadece nasıl konuşacaklarını göstermiyordu. Onlara birbirleriyle konuşabilecekleri ortak konuları, ortak merakları ve ortak bir gündemi de veriyordu. Bir yarışma programı, bir akşam haberi, heyecanla izlenen bir futbol maçı, dile dolanan bir reklam müziği ya da herkesin tanıdığı bir sunucu. Televizyon yaygınlaştıkça aralarında yüzlerce kilometre mesafe olan insanlar ilk kez aynı isimleri, aynı yüzleri tanımaya başladı. 1954'te henüz on binlerle ifade edilen televizyon sayısı 10 yıl gibi kısa bir sürede milyonlara fırlayacaktı. Ekranların sayısı arttıkça arka planda çok daha kritik bir şey inşa ediliyordu. Ortak bir toplumsal hafıza. Eskiden Sicilya'daki bir çocuğun büyüdüğü kültürel evrenle Piemonte'deki bir çocuğun dünyası birbirine tamamen yabancıydı. Artık ikisi de aynı programa gülüyor, aynı reklam sloganını ezberliyor. Ekranda gördüğü aynı ulusal olayı hatırlıyordu. Ertesi sabah sokağa çıktıklarında ülkenin iki ayrı ucundaki insanlar ilk kez aynı konular hakkında konuşabiliyordu. Aslında televizyonun asıl gücü tam olarak bu noktada ortaya çıkıyordu. Çünkü ortak bir devlet kurmak insanlara yalnızca aynı pasaportu dağıtmaktan ibaret değildi. İnsanların birbirinin dünyasını anlayabilmesi için ortak referanslara, ortak görüntülere ve paylaşılan ortak anlara ihtiyaç vardı. Ve İtalya'da bütün bu dinamikler tam da aynı dönemde birbirini beslemeye başladı. Güneyden kuzeye yaşanan büyük göç dalgası insanları fiziksel olarak aynı mahallelerde kaynaştırırken okullar standart dili yeni nesillere taşıyor. Fabrikalardaki sanayileşme iletişimi günlük bir zorunluluk haline getiriyordu. Radyo yıllardır o ortak sesi evlerin içine taşıyordu. Televizyon ise bütün bu dönüşümün tam ortasında her akşam milyonlarca insana aynı İtalya'yı gösteriyordu. 1861 yılına bir anlığına geri dönelim. Yeni bir bayrak, yeni bir taht ve haritada yepyeni sınırlar. Siyasetçiler ve generaller o dönem gerçekten çok zor bir işi başarmıştı. Asırlardır birbirine yabancı yaşayan milyonlarca insanı tek bir devlet çatısı altında toplamışlardı. Fakat aradan neredeyse 100 yıl geçtikten sonra karşımıza bambaşka bir manzara çıkıyordu. İki dönem arasındaki fark ilk bakışta önemsiz gibi görünebilir. Oysa bir ülkenin iki farklı şekilde kurulması arasında derin bir farktı. İlkinde insanların etrafına sadece bir sınır çizgisi çekiyordunuz. İkincisinde ise o insanların gündelik hayatının tam merkezine ortak bir dünya yerleştiriyordunuz. Elbette İtalya'yı tek başına televizyon var etmedi. Zorunlu okul eğitimi olmadan, güneyden kuzeye akan o devasa göç dalgaları yaşanmadan, fabrikalar kurulmadan ve radyolar evlere girmeden bu birlik tamamlanamazdı. Fakat televizyon bütün bu süreçlerin hız kazandığı tam o kırılma anında sahneye çıktı ve daha önce hiçbir aracın yapamadığı bir şeyi başardı. Belki de bu yüzden İtalya'nın kuruluşunu sadece 17 Mart 1861 tarihine sıkıştırmak resmi hep biraz eksik bırakıyordu. Çünkü o gün İtalya haritada doğmuştu. Fakat o haritanın içindeki insanların gerçekten aynı ülkeyi paylaşabilmesi neredeyse koca bir asır sürecekti. Yıl 1960. Alberto Manzi yeniden tebeşiri eline alıp o tahtanın karşısına geçiyor. Basit bir kelime yazıyor. Ekranın diğer tarafında ise nefesini tutup izleyen yetişkinler var. Birbirlerini hiç tanımıyorlar. Hayatları boyunca tek bir kez bile karşılaşmayacaklar. Hatta dedeleri aynı ülkenin vatandaşı bile değildi. Ama o akşam tam o dakikada aynı ekrana bakıyor. Aynı kelimeleri görüyor ve onu hayatları
olduklarında ilk kez aynı şekilde anlamaya başlıyorlardı. İtalya'nın sınırlarını kağıt üstünde çizmek yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Fakat o sınırların içinde yaşayan milyonlarca insanın zihninde tek bir ülke inşa edebilmek neredeyse bir asır aldı. Peki bir toplumu gerçekten bir arada tutan şey haritalara çizilen sınırlar ve yasalar mıdır? Yoksa her gün paylaşılan o ortak kültür ve hafıza mı?